Herkese merhaba. Son dönemde Covid-19 ile ilgili aşı çalışmaları hakkında sizler de birçok şeyi merak ediyorsunuz. Eminim ki. Tabii dünyada sadece bir aşı değil, birden fazla aşı çalışması var. Almanya'dan haberler geldi, Amerika'dan haberler geldi ve en son olarak da Çin'le ilgili bilgilendirmeyi sizlerle paylaşmıştık. Şimdi önemli bir konuğuma bağlantı yapıyoruz ve Amerika Birleşik Devletleri'ne Jackson laboratuvarlarına gidiyoruz. Baş araştırmacı, immünoloji uzmanı Profesör Derya Unutmaz hocam hattımızda. Hocam merhabalar. Merhabalar. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Dünyada kaç farklı aşı çalışması faz 3 çalışmasına geçti? Şimdi Türkiye'de sadece ilk olarak Almanya'daki aşıyı, sonrasında Amerikalıların açıkladığı Moderna'yı ve işte Çin'den alınacak olan aşıyı biliyoruz ama Çin'in bile özeline baktığımızda açık söylemek gerekirse yaklaşık 4-5 farklı aşı çalışmasının orada da aktif devam ettiğini görüyoruz. Ama diğer taraftan işte Johnson & Johnson'ın aşıları var veya farklı firmaların da geliştirdikleri aşılar var. Aşılarla ilgili çalışmalar hangi aşamada? Evet, aşılarla ilgili faz 3 evresine geçmiş. Yani son fazda olan bu saydıklarınızdan başka en az 7-8 tane daha devam eden çalışma var. Hatta 10 tane diyebilirim. Şu ana kadar faz 3'ü bitirmiş iki firma var. BioNTech-Pfizer ortaklığı ve Moderna şirketi. Bu ikisi de Amerika'da FDA İlaç ve Gıda Ajansı'na başvurularını yaptılar. BioNTech'in aşısının yarın kabul olması, onaylanmasını bekliyoruz. Moderna'da büyük bir ihtimalle haftaya onaylanacak. Bildiğiniz gibi BioNTech İngiltere'de onaylandı. Diğer ülkelerde bunu hızlı bir şekilde takip edecektir. Arkadan yakın gelen iki aşı daha var. Bunlardan bir tanesi AstraZeneca-Oxford işbirliğiyle yapılan çalışma. Bunun ara sonuçları bildirildi. Fakat orada biraz kafa karışıklığı oldu. Önce %62 koruyuculuk söylendi. Sonra bir yarım doz, tam doz verilen bir grup oluşmuş. Onlarda %90'a çıktığı söylendi. Bu bakımdan bunu düzeltmek için çalışmaların bir kısmını tekrarlıyorlar. Henüz o kısmı bitmedi. Diğeri Rusların geliştirdiği aşı. Aslında AstraZeneca ile Rusların aşısı birbirine biraz benzer strateji diyelim. Bunlar Moderna ve BioNTech'ten farklı olarak Moderna ve BioNTech'in aşıları mRNA dediğimiz, yani virüsün yüzeyindeki bu başak proteini, anahtar kısmının kodunu gönderiyorsunuz hücreye. Ama AstraZeneca ve Rus aşılarında bu kodu bir başka virüsün içine bir paket olarak yapıp gönderiyorsunuz. Buna adenovirüs diyoruz. Bunların stratejileri o şekilde. Ruslar da ara sonuç bildirdiler %92 civarında, ama henüz enfekte olan kişi sayısı çok düşük olduğu için nihai sonuca henüz varamadık, ama zannediyorum ay sonuna doğru onların da sonuçları çıkacak. Arkadan gelen bahsettiğiniz firmalar var ve bizim özellikle umutlu olduğumuz aslında birkaçı. Johnson & Johnson şirketinin de yine AstraZeneca ve Rus aşısına benzer bir stratejisi var. Fakat onlarınki tek doz. Diğer aşıların hemen hemen hepsinde çift doz veriliyor. Yani arada 3-4 hafta, 2 ile 4 hafta ara konuluyor. Johnson & Johnson sonuçlarını bekliyoruz. Faz 1, faz 2 sonuçları gayet güzel çıkmıştı. Diğer bir şirket de yeni bir şirket. Aslında Novavax adında Amerikan şirketi. Onlarınki de protein düzeyinde. Yani bu anahtarın proteini yapılıyor, proteini veriliyor. Arada bir arayıcı başka bir madde olmuyor. Onların da sonuçları aslında belki de bu aşıların içinde en iyisi çıkmıştı. Antikor düzeyleri, bağışıklık cevabı faz 1, faz 2'de. Onu da çok büyük bir merakla bekliyoruz. Hocam özellikle onu da sormak istiyorum. Bu Novavax denilen aşıda yine bir sanki virüs portör kullanılıyormuş gibi bakulovirüsten bahsediliyor ama bu bildiğimiz standart bir aşı tipi değil. Bu da bir yeni jenerasyon bir şey galiba. Evet, aslında doğru dediğiniz. Şöyle bir virüs şöyle kullanılıyor. Yani bu proteinin üretilmesi için bir virüs kullanılıyor ve bu protein aslında bir nanopartikül dediğimiz Moderna ve BioNTech'in de üstünde çalıştığı bir lipid molekül diyelim. Bir kargo paketi diyelim. Onun içine konuluyor ama bu proteinin kodunun yerine kendisi paketleniyor. Direkt olarak hücrenin içine veriliyor ve hücreler bunu bağışıklık sistemine gösteriyorlar. Diyorlar ki böyle bir anahtar var.
sizin bu anahtara karşı veya virüsün yüzeyine karşı antikorlar, akıllı füzeler geliştirmeniz lazım diye bağışıklık sistemini eğitiyorlar. Onların stratejisi böyle. O da dediğim gibi çok efektif bir şekilde. Yani dediğiniz doğru. Formülasyonu yeni bir teknoloji. Ve faz 1, faz 2'de çok yüksek düzeyde virüsü nötralize eden, durduran antikorlar geliştirilmişti. Yine bir başka firma Sanofi ve GSK adlı iki büyük ilaç şirketinin ortak aşı çalışması var. Onlar biraz sessiz ilerliyorlar fakat bu iki şirkette aşılar konusunda belki dünyada en deneyimli şirketlerden. Onun da sonuçlarını çok merak ediyoruz. Dediğiniz gibi Çin'de de bu Türkiye'ye gelen Çin aşısından farklı ki o inaktif aşı. Onun dışında yine Çinlilerin de bu adenovektör yani Rus ve Oxford aşısına benzer tip bir aşısı var. Hatta iki tane zannediyorum. Bunun gibi diğer ülkelerde faz 1, faz 2 çalışmaları yapılanlar var. Yeni teknolojiler var laboratuvar düzeyinde. Türkiye'de de var bir sürü çalışma. Bu bakımdan aşılar konusunda çok umutluyuz. Tabii yani bu Moderna ve BioNTech'in %95 oranında başarılı çıkması muhteşem bir durum açıkçası. Onu biz bile beklemiyorduk bu süreçte. Peki hocam, şimdi aşılamayla ilgili veya aşı üretimiyle ilgili adeta bir yarış olduğunu fark ediyoruz. Ama birçok komplo teorisi de vardı. Muhtemelen bu kadar farklı tipte farklı firmalar tarafından üretilen aşılar olduğu için doğal olarak seçici olma şansı olacak insanların belki de veya ülkelerin. Bu sebeple bugüne kadar üretilen komplo teorilerin çökmesine sebep oldu bence bu kadar fazla aşının da hazır olması diye düşünüyorum. Ancak kişiler tercih etmeli mi, yoksa ulaşılabilen her aşı aslında kıymetli mi sayılacak bu dönemde? Şimdi tabii bu kadar rekabet olmuş olması, yani aslında şu süreçte kısa süreçte rekabet bile değil. Çünkü dünyada yeterince aşı üretimi yok. Yani BioNTech ve Moderna toplam ikisinin üretimine baksanız belki en fazla 700-800 milyon kişiyi aşılayabileceğiz 2021'de. Bu bakımdan bu çok mutluluk verici bir durum. Seçimi bence şöyle yapmak lazım. Tabii ki öncelikle aşıya erişim oluyor mu olmuyor mu? Şimdi BioNTech veya Moderna'nın aşısından almak isteseniz 2021 siparişlerinin hemen hemen tamamını satmış durumdalar. Yani onlara erişim çok zor gözüküyor. Ancak üretimlerini çok daha fazla arttırma, kapasitelerini arttırma durumuna giderlerse ve tabii eğer bu mümkünse şuna bakmak gerekiyor. Hangisi en koruyucu ve en az yan etkisi olan? Şu anda Moderna ve BioNTech %95 oranında. Ben bundan daha üstün olabilecek bir aşı olacağını zannetmiyorum. Ki %95 bile çok iyi. Fakat ondan sonra şuna bakabilirsiniz. Diyelim ki Rusların aşısı %90 derecede koruyucu çıktı veya %85 çıktı. Onu tercih etmek eğer ulaşılabiliyorsa. Ona da ulaşılamıyorsa o zaman AstraZeneca'nın aşısı %70 derece koruyucu düzeyde ve onun bazı avantajları var. Rus aşısı gibi normal buzdolabında tutulabiliyor. Daha ucuz, $4 civarında. Ona ulaşmak belki uygun olabilir. Ona da ulaşamıyorsanız %60 derece diyelim başka aşılardan çıktı. O seçenekleriniz oraya düşmüş oluyor. Açıkçası bu şekilde bakmak lazım oluyor. Çünkü aşıların koruyuculuk oranının yüksek olması çok önemli. Hem insanların toplumsal bağışıklığa ulaşmak için hem tabii ki risk gruplarının mümkün mertebe en yüksek düzeyde korunması için, aynı zamanda da insanların aşı olduktan sonra bir kısmı rehavete kapılacaktır. Bu bakımdan da eğer aşı çok yüksek derecede koruyucu değilse aslında belli bir kısmın belki de daha fazla enfekte olmasına sebebiyet bile verebilir. Koruyucu olmayanların seçimlerimizi zannediyorum böyle yapacağız. Yani önümüzde tabii 6 aylık zor bir süreç daha var. Evet, o süreci de konuşmak istiyorum ama bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bu aşılarda başarı oranı aslında serokonversiyon değil. Yani vücutta aşıyı yaptım
antikor oluştu demek, evet, başarılı bir antikor oluşumu olabilir. Ancak başarılı antikor oluşturması veya %90'ların üzerinde bir antikor oluşturan aşı üretmiş olmanız sizin hastalığa karşı koruyacak anlamına gelmiyor herhalde, değil mi? Dolayısıyla insanlar aşılansa da, antikorları olsa da yine de dikkat etmeye devam etmeleri lazım. Bir de başarıyı kıyaslarken antikor oluşumu mu başarıyı kıyaslaması gerekli, yoksa faz 3 çalışmalarının karşılaştırması aslında bize şunu mu verecek? Yani biz evet antikor oluşturduk ama gördük ki gerçekten bu insanlar Covid ile karşılaştıklarında hasta olmuyorlar mı diyeceğiz? Kesinlikle söylediğiniz çok doğru. Koruyuculuktan bahsettiğimiz, siz aşı olduktan sonra eğer virüsle temas haline geçerseniz bu virüsten dolayı hasta olmamanız veyahut da virüsü hızlı bir şekilde yok etmeniz. Yani koruyuculuk bu şekilde açıklanır. Antikor olması sizin koruyuculu olduğunuz anlamına gelmiyor. Bunu nereden biliyoruz? Zaten enfekte olanlardan biliyoruz. Örneğin hastalığı hafif geçirenler veya asemptomatik geçirenler de antikor oluşuyor ama yüzeyi düşük olduğu için bu kişilerin ikinci kere enfekte olma olasılığı yüksek oluyor ki bunu da şimdi daha sıkla görmeye başladık. Tam olarak bilmiyoruz ne kadar antikor, çünkü sadece antikorun miktarı önemli değil. Aynı zamanda yine ben bunlara akıllı füze diyorum. Bunların gerçekten virüsün o can alıcı kısmına bağlanıp hücrenin içine girmesini önlemesi lazım. Yani kalitesi diyelim de önemli. Sizde yüksek miktarda antikor bile olabilir ama kaliteli antikorlar değildir. Virüsün başka yerlerine bağlanıyorlardır ve pek bir etkisi olmayabilir. Bu da çok önemli. Aslında bizim de böyle bir çalışmamız şimdi başlıyor. Yani aşı sonrasında böyle bir korelasyon kurabilecek miyiz? Yine başka bir örnek, AstraZeneca'nın faz 1, faz 2 çalışmalarında yaklaşık %98 aşı verilenlerde antikor oluşmuştu. Ama koruyuculuğa baktığımız zaman %62-70 civarında kaldı. Yani BioNTech, Moderna'nın bile çok yüksek, %100'ünde çok yüksek antikor olmasına rağmen yine de koruyuculuk %95 oranında. Bu bakımdan ona sadece bakarak korunduğunuzu söyleyemiyorsunuz. Bir önemli nokta daha, bu şu da demek değil, siz kendiniz korunabilirsiniz ama o süre içinde virüs diyelim ki boğazınızda herhangi bir yerde bir miktar üremeye devam eder, sizi hasta edecek noktaya gelemez ama başkalarına bulaştırma riskiniz hala olabilir. Bu bakımdan en azından önümüzdeki 6 ay kadar aşı olanların bile yine maske takıp hem kendilerini korumak hem de karşıdakileri korumak için aynı şekilde devam etmeleri gerekecek. Peki Türkiye'de üretilen aşıları veya üretilme gayreti içinde olunan aşıları, aşı projelerini takip ediyor musunuz? Buradakilerin teknolojisi nasıl hocam karşılaştırdığınızda? Şu anda test edilen, bildiğim yani insan üzerinde faz 1 üzerinde yapılan, Kayseri Erciyes'te bir üniversitesinde yapılan inaktif aşı, yani Çin aşısına çok benzer bir aşı. Bu çok eski bir teknik. Yani aslında oluşturması kolay ama üretimi biraz zor bir formülasyon. Fakat bunun yüksek miktarda antikor üretme veya koruyucu olma olasılığı biraz daha düşük. Örneğin Çin aşısında da faz 1, faz 2 sonuçlarına baktığımız zaman antikor miktarları ya da nötralize eden miktarlar diğer aşılara göre biraz daha düşük kalmıştı. Böyle tip çalışmalar var ama onun dışında daha inovatif çalışmalar var. Zannediyorum ODTÜ'de, Hacettepe'de, Bilkent'te, Boğaziçi Üniversitesi'nde. Onlar henüz laboratuvar düzeyindeler veya hayvan deneyleri düzeyindeler. Zannediyorum 2021 yılı içinde peyderpey klinik çalışmalarda yapılacak. Bunlar tabii çok önemli çünkü açıkçası şu anki aşılar ne kadar koruyacak onu da bilmiyoruz. Benim tahminim 6 ay ile 1 yıl arasında. Belki her yıl tekrar aşılanma gereği olabilecek şöyle aşılara da ihtiyacımız var. Yani eğer bizi 5 yıl, 10 yıl hayat boyu koruyacak bir aşı geliştirilirse bu tabii ki çok daha önemli bir gelişme olabilir. Yani değişik versiyonları, yeni versiyonlarında devamlı bir şekilde araştırıp geliştirmek gerekecek. Çünkü bu virüsü kolay kolay dünyadan atamayacağız şu anda. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun yayınımıza katıldığınız için. Görüşmek üzere. Rica ederim. Teşekkürler. İyi çalışmalar. Hocam çok sağ olun. Görüşürüz. Güle güle.
Evet, aşılarla ilgili gelişmeleri Derya hocamdan dinledik. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Aslında aşılar lojistiğe başladı bile. Yani hocamızdan da duyduğunuz gibi kargo uçakları aşıları taşımaya başladı. Peki onaylanmayan aşılar niçin taşınıyor? Onların da sebebi aslında zaman kaybetmemek için. Aşı geliştirmede nasıl zaman kaybedilmedi, nasıl hızlanıldıysa en başta Operation Warp Speed ile 20 yıllık süreç 1,5 yıla düştü Amerika'da. Ancak bütün ülkeler kendi sağlık kurumlarını seferber ederek hızlı aşıya ulaşımı sağladılar. Dolayısıyla bugün elde ettik, yani üretilmiş aşılar var. Bunların lojistiği yapılıyor ki onay süreçleri tamamlandığında aslında yapılacak olan aşılar hazır bir şekilde vatandaşlara ulaştırılsın diye. Bu 1,5 yıllık sürecin 1 yılını geride bıraktık. Yani pandemide artık neredeyse 1 yılı doldurmuş oldu dünya. Bundan sonraki süreçle ilgili merak ettiğiniz tüm soruları aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Doktor Öz ve ekibi dünyadaki tüm güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya devam ediyor.